Televizyoncu Arzu Altıntaş'la birlikteyiz dostlar. Ve Bilal Özcan'la uzun aradan sonra. Sevindim. Canımız Bilal Özcan'la, çok özlediğimiz Bilal Özcan'la bir kere bir yayın yapmak istedik ama teknik aksaklık oldu. Instagram'da yaptık. Şimdi ilk Evet, kez Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz. evet, uzun bir aradan sonra, zorunlu bir aradan sonra tekrar, canlı yayınlara başlıyoruz. Sevgili Arzu'yla birlikte karşınızdayız. Bu arada biz canlı yayın yapmadığımız süre içinde tabii ki Arzu işlerine devam etti ve o 5 dakika magazin sayfası, seyirci rekoru kuruyor, izleyici rekoru kuruyor. Büyük beğeniyle takip ediliyor. Haberleri sunuş şekli, ekranın, eee kendisine özgü dizaynı diğer sayfalardan onu farklı kılıyor ve Teşekkürler. yorumları tabii. Şimdi Arzu, videolar da çekmeye başladı. Yorumlarını videolu olarak. Instagram zorladı. Çünkü artık, haberleri kullandığımızda bizi öne çıkarmıyor ve önermiyor. Aslında sen de çok uzun zamandır bana söylüyorsun. Evet, Hep bunu konuşuyoruz, hep ısrar ediyorsun. Birçok arkadaşım da öyle, sosyal medyacım da öyle. Ben yapmıyordum, biraz geride duruyordum. Şu an Instagram zorladı, mecburen yapıyorum artık. iyi yapıyorsun, yakışıyorsun da. Eee, Teşekkür ederim. Hem bilgi birikimin hem, eee, güzelliğin, ekrana yeni bir hava katıyorsun. Bu çok Teşekkür ederim. çok güzel. Rica ederim. Evet dostlar, işte karşınızdayız ve gündemimiz çok dolu. Seda Sayan'la ilgili, konuşacaklarımız var. Seda Sayan gündemi sarstı. Ayrıca bir açıklama daha yaptı. Onu da konuşacağız. Pelin Karahan, eee, günlerdir magazin gündeminde. Hem katıldığı röportajlarda anlattıkları Arzu hem Hı hı. kendisinin Venedik'ten yayınladığı video hep konuşuluyor. Afra Saraçoğlu'nun Pera dizisi eli kulağında yayınlandı, yayınlanacak. Onu da konuşacağız ve Delikanlı dizisinin akıbeti ne olacak? Mert Ramazan Demir'in. Eee, Arzu'nun da bu konuda görüşünü alacağım diziyle ilgili. Hepsini konuşacağız. Arzucuğum hangisinden başlayalım? Sen hangisini istiyorsan ondan başlayalım. Peki. Seda Sayan diyelim mi? Seda Sayan. Ya Seda Sonra Sayan mı? bir, açıklama yaptı. Seda Sayan bu arada Kafa TV'de de program yapıyor. Çok güzel. Her şeyi çok güzel o programın. Her şey Evet, çok güzel. Aynı zamanda, TRT miydi o yaptığı kanal, değil mi? evet. TRT'de de bir Evet, TRT program var. kanalında. Ama Kafa Ama orayı sildi süpürdü. Yani bu Kafa TV inanılmaz güzel bir proje. Son zamanların en iyi projesi. Seda Sayan da acayip reyting yapan bir kadın. Oraya da çok yakıştı, formata da çok yakıştı. Formatı kim bulduysa tebrikler, şahanecik oturdu ama Seda Sayan tabii inanılmaz güzel manşetler veriyor. Ben artık, hani, üst üste 10 tane Seda Sayan haberi olmasın, dinleyici ve izleyici sıkılmasın diye bir iki tane seçiyorum. Kendi gönderdiği manşetler var çıkan ve yayınlanan. Ama ben programı izleyip programdan kendi manşetlerimi çıkartıyorum. Onlar da çok güzel. Yani program yapımcılarının öne çıkarmadığı sözleri ben bulup öne çıkartıyorum. Hani daha bomba bir şey söylemiş. Aslında orada benim için daha bomba bir şey var kendi bulduğumda. İnanılmaz güzel yani. Hani yapsak akşama kadar Seda Sayan haberi yaparız. Bir sürü manşet var. bu kadın yorulmuyor mu ya? Bu kadın ne zaman dinleniyor ya? Hakikaten Seda. Oğlak burcu, Oğlak para, çalışmak, azim, Ama başarı ama ondaki para hiçbir sanatçıda yok. yok. Yıllardır, çok güzel kazanıyor. Biliyorsun televizyonlarda ta 92 yılın, 93 yılından beri Evet. televizyonda. Evet. Yıllardır televizyonlarda. Allah daha çok versin, eee, ve Amin. ve hakikaten öyle laflar söylüyor ki, o verdiği mesajlar, hiç elinde kağıt kalem filan yok, irticaen konuşuyor ve, hep söyledikleri, dört dörtlük cümleler kuruyor ve, çok doğru mesajlar veriyor. Hiç sektirmiyor. Bu da bir yetenek tabii. Bu da bir Allah ver. Cener Pardon, çok özür dilerim. Cener bir şey söylemiş de bu konunun üstüne. Bugün de birçok izleyici yazmış. Televizyonda yer verilmeyen programlar YouTube'da diye. Ben buna çok minik bir şey söylemek istiyorum. Biz televizyoncu olduğumuz için bu hiç öyle değil.
Artık televizyonda bu tarz işler yok. Yapılmıyor, tercih edilmiyor. O dönem bitti. Artık dizi sektörü. Dolayısıyla bu tarz işler olmadığı için, YouTube'da da böyle bir platform açıldığı için Enis Arıkan, İbrahim ve Seda Sayan ve daha birçok sanatçı, dün İdo Tatlıses YouTube'da bu programları yapmaya başladılar. Benim de İdo Tatlıses'in programının haberinin altına birçok böyle yorum gelmişti. Televizyonda yer verilmediği için değil. Televizyon yöneticileri hepsi aynıdır. Sen benden çok daha iyi bilirsin. Bir dönem Estağfurullah. magazin çok iş yapar, bir dönem dizi çok iş yapar, bir dönem reality şovlar çok iş yapar. Şu anda mutluluk, reality, o bu her şey YouTube'da tutuyor. YouTube geleceğin televizyonu, öyle söyleyebilirim. Aynen öyle. Aynen öyle. Seda Sayan YouTube'da, Kafa TV'de arkadaşlar. Ulusal ekranda da TYT kanalında Seda Sayan program yapıyor. Ancak Kafa TV'de Arzu'nun söylediği gibi yaptığı iş çok yeni olmasına rağmen en çok konuşulan yapımlardan biri haline geldi. Ve Seda Sayan ilginç bir şey anlattı yayınında. Sen de onu alıp haberleştirdin. İstersen sen o bar hikayesini an. Evet, ona diyorlar bir dedikodu var mı? Evet, Yo diyor, hani, sonra diyor ki, işte, dedikodu hattıyla ilgili arada bir diyor Gülben Ergen'le yazışırım. En çok dedikoduyu Safiye'yle yaparım, Safiye Soyman'la. Onu da çok severim bu arada. Safiye diyor ağzında tutamaz diyor. Bir şeyin duyulmasını istiyorsam diyor Safiye'ye söylerim. Safiye yayar diyor. Çok komik. Balık burcu diyor. Ben de balık burcuyum. Ben de sır küpüyüm biliyorsun yani ki herkesin her şeyi unuturum. Bir de zaten hatırlamam yani ben. O dedikoduyu yapabilmek için aklımda tutmam gerekiyor. Orada diyorlar ki hiçbir dedikodu yok. Var diyor. Bir bara gittik diyor Çağlar'la, kocasıyla. Orada diyor artık diyor yeni boşanmış diyor, biri diyor birini bulmuş diyor, resimleri çekildi diyor. Kişi diyor fotoğraf makinelerini toplattırdı diyor ve resimleri sildirdi diyor. Şimdi yeni boşanmış birkaç isim var kadın olan. O telefonları toplatıp o resimleri sildirmek çok zor ancak çok güçlü. Şöhreti, parası, bir gücü olan adam bunu yapabilir. Bu kimdi diye tabii inanılmaz bir merak içerisindeyiz. Bunu da haber haline getirdim ben. Birçok yorum geldi. İşte, Pelin Karahan diyor izleyiciler, İrem Helvacıoğlu diyen var, Ebru Gündeş diyen var. Hani hepsi yeni boşanan. Ebru Gündeş biraz daha eski boşandı ama Seda Sayan diyor maşallah maşallah diyor hemen buluyorsunuz diyor. Takır 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 diyor. Çok komikti yani inanılmaz. evet, evet. Dedim ki diyor, "Ne çabuk." diyor, "Ne çabuk." Dedim ki, "Ne çabuk." diyor ve büyük bir böyle heyecanla tatlı tatlı anlatıyor. Sanki o geceyi, o anı tekrar yaşar gibi. Ben de sende izledim videoyu, ve hakikaten çok ilginç ilginç bir konuya parmak basıyor. Ama ismi söylemem diyor, kim olduğunu söylemem diyor. Söylemem diye de tekrar ediyor. Üstüne Ben basa bugün Seda Sayan'a çok yakın kaynakları aradım. Dedim kim? Onlar da bilmiyor. Kimseye söylememiş. kimseye söylememiş. Doğru Evet. söylüyorsun. Seda Sayan, bir başka yayında bir şey daha anlatıyor. Hangi programında olduğunu inan, çok kendimi vererek, izlemedim, dinlemedim. Kulak kabarttım videoya sadece. Bizlerin bildiği ama halkın bir kısmının bilmediği, rahmetli Erol Köse'yi nasıl dövdüğünü anlatıyor. 2011 senesin Erol Köse ne yapmıştı da bu dayağı yemişti? Erol Köse bir zaman Twitter'da bazı eski ünlülerin yani bir zamanlar verdikleri dekolte pozları yayınlıyordu Erol Köse. Oradan işte tıklama kasıyordu. E, Seda Sayan da yayınladı. Seda Sayan'ın da işte çıplak pozlarını, üstsüz pozlarını filan yayınladı. Seda küplere binmişti, çıldırmıştı. Ben evli barklıyım, çoluğum çocuğum yok boşanmıştı galiba da çocuğu var işte filan. Bunu bana nasıl yapar diye ve Günay Restoran'da rahmetli Cenk Koray için bir anmak gecesi düzenleniyor. 2011 senesinde Erol Köse orada masada otururken Seda Sayan bunu görüyor. Günay'da o da misafir orada. Gidiyor
çantasını kafasına vuruyor. Bunu anlatıyor şeyde. Erol Köse'yle bir anın vardı senin diye kendisine şey yapınca, soru sorulunca bunu anlatıyor. Hak etmişti diyor. Sonra benden özür diledi. Ben de onu affettim diyor. Barıştık kendisiyle diye Seda Sayan. Yani hep olay Seda. Hep olay. Ya bir başkasına ait bir dedikoduyu ortaya çıkarıyor, duyuruyor ya kendisi bir zaman bir şeye karışmış, onu anlatıyor. Hiçbir şey olmadığı zaman kadınlara öğütler veriyor. Erkekler diyor temiz olun diyor, kıllı olmayın diyor, pis kokmayın diyor filan falan. Hep böyle 12'den vuran söylemler. Evet, evet, çok iyi şöhret yönetmiyor mu? İnanılmaz yani yaklaşık 30-35 senedir muhteşem ötesi hiçbir zaman inmiyor manşetlerden. Bence çok iyi yönetiyor şöhretini. Her gün bir manşet buluyor kendine. Her gün ve vitesi artırdı. Son 1,5 aydır vitesi Evet. yükseltti. Evet, inanılmaz yani. Çok çok başarılı. Ben çok beğendim programı Kafa TV'dekini. Çok da güzel çıktığı gibi izliyorum. Valla başarılar ve tebrikler Seda Sayan'a. Böyle programlara ihtiyacımız vardı. Yani bir İbrahim Selim, Seda Sayan ve diğer yapan arkadaşlar inanılmaz güzel oldu. Bakalım İdo Tatlıses'inki nasıl olacak? İbrahim Selim'in de kendisini yenilemesi lazım. Görüntü hep aynı 8-10 senedir. Hep Evet, aynı. Şimdi mesela Seda Sayan'ın şeyine bakıyorsun çok daha cazip geliyor. Harika bir ışık, harika bir dekor, o koltukların muhteşemliği değişiyor galiba. Oturduğu evet. koltuklar. Üzerindeki kıyafetlerin muhteşemliği, giydikleri değil mi? Duruşu Evet, falan. evet. Geçen E, haftaki programda Seda Sayan'ın koltuğu kırık gibiydi ama. Öyle O mi? çok enteresandı. Dikkat Dikkat etmedim. et. Bir mindere oturuyor, koltuğun üstündeki minder. Böyle ben her an bekledim acaba yuvarlanacak mı diye. Bir enteresandı geçen haftaki koltuk. Çok garibime gitti. Dikkat etmedim. Yani koskoca Seda Sayan yani o koltuk değil de başka bir koltuk olmalı orada. Daha rahat oturabileceği oturuyor. Oturduğu kısım aşağıda, diğer taraf yukarıda. Bir enteresandı koltuk. Bir bakarsan çok sevinirim. Çok dikkatimi çekti benim. Bakacağım. Bakacağım ona. Şimdi bu YouTube'da yaptığımız yayınlara sizlerden büyük ilgi oluyor. Çok teşekkür ederim. Yorumlarla bize katkıda bulunuyorsunuz. Hem yayın sırasında hem yayından sonra eee, altyazıda her dilde altyazı yayınlıyoruz. Bizi dünyanın her tarafından izliyorsunuz ve sizler de bize o altyazılarla videoyu izledikten sonra yorumlarda bulunuyorsunuz, mesajlar atıyorsunuz. Gelen ilginç bir mesajı okumak istiyorum. Şili'nin Arica şehrinden yazdığını söylemişti geçen gün. Bu bayan Angelica, Şili Arica şehri demişti. Oturduğum şehir 12 ay ilkbaharı yaşıyor demişti. Okyanus kenarında ve araştırdım. Ilıman çöl iklimine sahip. Hakikaten ilkbaharı yaşayan 12 ay ve hiç yağmur yağmıyor doğası gereği. Suyu Ant Dağları'ndan, sırtını dayadığı Ant Dağları'ndan alıyor. Ant Dağları şehri suluyor. Böyle bir şehirden yazmıştı. Şimdi o hanımefendi son videoya bir yorum daha yazdı. Onu okumak istiyorum. Sayın Bilal, yorumumu paylaştığınız için teşekkür ederim. Ben burada okumuştum ilk yazdığı gün. Şehrimle, güzel plajlarımızla, yıl boyunca meyve ve sebzelerimizle ve dünyanın en eski mumyalarına sahip olmamızla gurur duyuyorum. Genç Mert dizisini izliyorum yani Delikanlı'yı ama Mina'yı sevmiyorum. Bakın Şili'de Delikanlı dizisini izliyorlar. YouTube yayınlamıyor. Başka ülkelerde izin vermiyor yapımcı YouTube'da yayınlansın diye. Çünkü satın alsınlar. Oradaki televizyonlar istiyor. Demek ki Şili'de satın alındı bu dizi. Genç Mert dizisini izliyorum ama Mina'yı sevmiyorum. Şımarık bir çocuk gibi huysuzluk yapıyor ve Yusuf'un standartlarına uymuyor. Disney dizisindeki Mert için mutluyum. Şahsen ben beğenmedim Ferit'i ve Yalın'ın tekrar gösterildiği sahneleri. Yani bu Disney dizisinde Ferit'i taklit etmişler. Yalı Çapkın'ı taklit etmişler demek istiyor. Pardon, yorumun devamı var. Kadınlara yönelik işkenceyle şiddeti teşvik ediyor. Seyran işkence gördü ve yakıldı.
Aşıklar, ihanetler ve mafya. Biliyorum hoş olmayan bir kurgu. Senarist şiddetten hoşlanıyorsa bunu senaryoya koymamalı. Keyifli diziler görmek istiyoruz. Bu dünyada zaten çok fazla sorun var. Teşekkür ederim. Her gün izliyorum. Afra ve Mert birlikte olmasalar da ben izlemeye devam edeceğim onları. Eee, ben eee, üzgünüm, beğenmedim. Ferit'i ve Yalın'ın tekrar tekrar gösterildiği sahneleri. Abi'nin senaristi, Yalın'ın senaristiyle aynı. Yazık. Üçüncü sezonu izlediğimizde bu senaristin neyinin yanlış olduğunu merak ettik. Benim gibi yaşlı bir kadın psikolog ve kadınlara yönelik işkenceyle şiddeti teşvik ediyor. Seyran işkence gördü ve yakıldı. Aşıklar, ihanetler ve mafya biliyorum hoş olmayan bir kurgu diye Yalı Çapkını'nda eleştiriyor. Böyle yorumlar dünyanın her tarafından geliyor. Biraz sonra çok ilginç bir başka yorum daha okuyacağım ama ondan önce sen Şebnem Ferah'ı yeniden dönüşünü 6 yıl aradan sonra ünlü rock şarkıcısı Şebnem Ferah'ın sahnelere dönmesini nasıl değerlendiriyorsun? Valla muhteşem. Çok hepimiz bekliyorduk Şebnem Ferah'ın dönmesini. Müjde oldu hepimize. Galiba da bilet bulunamıyormuş değil mi? 180 bin kişi mi sıradaymış? Yani, yaklaşık 200.000 kişi hücum etmiş, ve 3 haziran'da Küçük Çiftlik Parkı'nda Maçka'da olacak konser. 15 ile 17.000 kişi alıyor orası ayakta. Gece konseri olacak. Eee, Arzu o zaman şöyle yapmak gerekir herhâlde bu eee, peşi sıra bu konserlerin devam etmesi gerekir, değil mi? Yani Muhtemelen, bir muhtemelen. sadece bir konser değil, 5-6 konser olması lazım ki, ve okullar da kapanacak zaten o tarihte. Bu sayı daha da artabilir. Ama insanlar da tatile gidecek. Gerçi bu sene gidebilecekler mi orasını bilmiyoruz. Her şey çok fahiş fiyatlı. İnsanlar da bir gidecek. Geçen sene de böyle tatil fiyatları çok pahalıydı. İstanbul o kadar boşalmamıştı. Bakalım bu sene ne olacak? Evet, Şebnem Ferah'ta sahne önü ₺3.600. Genel, biletler ise ₺2.500'dan başlıyor. Dakikalar içinde tükenmiş ve, insanlar da bu seriye dönüşsün bu konserler. 20 dakikada tükendi biletler. Biz izlemek istiyoruz. Beni, gelinim arıyor. "Bilal, baba sana davetiye geldiyse ne olur bize ver." "Yok." dedim, "Benim, bugün haberim oldu. Davetiye gelmedi." Hande Yener bizi konsere çağıracaktı. Ne oldu? Çağırmıştır belki ben hapisteyim diye. Ha, evet, Belki, doğru. haberimiz olmadı. Belki, öyle olduğu için vazgeçti. Olabilir. O günlerde sıkıntım vardı benim. Eee, Şebnem Ferah niye bıraktı? Şebnem Ferah, hani, neden 6 yıl ara verdi? Pandemi döneminde konserler, yapılamayınca Şebnem Ferah da doğal olarak, çekildi tabii. Konser yapamadı. Pandemi bittikten sonra herkes döndü, o dönmedi. Şebnem Ferah dönmedi. Bunu kendisine sorduklarında biraz üretmem lazım dedi. Biraz da kafamı dinlemem lazım. Nadas'a yatmam lazım dedi. Yani toprağa tarım yaparken havalandırırsın, bekletirsin, bir şey ekmezsin bir dönem de ondan sonra, kendisine geldikten sonra toprak ekin yaparsın ya, toparlanmam lazım dedi. Şimdi Şebnem Ferah'ın istim üzerinde olduğu yeni şarkılarla yeniden büyük bir çıkış yakalayacağı söyleniyor. Hatta Arzu, sahneden, müzikten kopuk olduğu dönem, konser yapmadığı dönem çok büyük paralar teklif edilmiş kendisine. Hı Eee, hı. hiçbirisini kabul etmemiş o zaman. "Ben hazır değilim." demiş. Hem de bu böyle 3-4 defa, büyük organizatörler, Ay, eee, ben olsam hemen çıkarım para büyükse. Bunları da hakikaten anlamıyorum. evet, Sezen Aksu'ya da öyle acayip fiyatlar teklif ediliyor, çıkmıyor. Hemen çıkarım ben bir gece, psikolojimi toparlarım en down olduğumda da. Bir gece çıkarım, sonra bir ay daha yatarım depresyonda. Sezen Aksu döner mi? Dönmüyor, dönmüyor. Sezen Aksu bizi duymuyor. Hiçbir izleyicisini, dinleyicisini duymuyor.
ve dönmüyor. Yani dönmesi için ne yapalım? Bir gün Kanlıca'da bilmiyorum bir eylem yapmayı planlıyorum kapısının önünde. Dön, dön, dön ne olur diye hepimiz toplanalım. Belki döner yani. Hakikaten dönmesi lazım bu kadar büyük sanatçıların. Sen şimdi hayatımızdaki bütün aşkların, bütün üzüntülerin, bütün acıların şarkısını yaz. Hepsinde ayrı üzülelim, sevinelim, mutlu olalım. Sonra ben depresyondayım ya da sahnelere dönmek istemiyorum ya da herhangi bir sebeple dönme. Olmaz ya, bu kadar büyük sanatçılar da böyle olmamalı, dönmeliler yani. En azından yani 365 gün var. 365 günde 30 gün konser yapma da 3 gün yapmak durumundalar yani. Çok özledik çünkü. Bir sürü derdimiz birikti. Sezen Aksu'ya buradan çağrı olsun. Üzüldük, tekrar aşık olduk, daha da çok üzüldük. Canımız yandı, acı çektik falan. Bunların hepsini bir konserde haykırmamız gerekiyor onun şarkılarıyla. Bak, Dönsün ne olur. Deniz Alp diyor ki kampanya yapalım, imza toplayalım diyor. Fanları bir ara yaptı onu arkadaşlar. Bir ara Yok 2016. daha farklı bir şey yapmak lazım. Böyle Evet. onu canından bezdirecek bir şey yapmak lazım. Aynen öyle. Sezen Aksu sahnelerde yok ama bak Spotify'da ve diğer müzik platformlarında en çok dinlenen Türk şarkıcı. Her yıl o çıkıyor. Her yıl o ki o kadar yeniler var bu işte yeni sevilen gençler var, rapçiler falan ama Sezen Aksu'yu geçemiyorlar. Tabii çünkü ilk onunla aşık olduk, onun şarkılarıyla. İlk aşk onun bir şarkısıyla yaşadık. Sonra hayatın bütün evrelerinde onun bir şarkısıyla yürüdük gittik. Yani o anı hani nasıl parfüm bir kokudur, Sezen Aksu da öyle. Yani o parfümü kokladığında o kişiyi, o anı hatırlarsın. Sezen Aksu şarkısı dinlediğinde de işte 93'ü, 98'i, 97'yi, 96'yı, 80'li yılları bizden büyük olanlar hep o anları hatırlıyorlar. O yüzden bunu dinleyicisine borçlu yani, dönmeli. Çok güzel söylüyorsun. Peki Pelin Karahan'ın boşandıktan kısa bir süre sonra İtalya'dan, Venedik'ten, hayatın içinden "Merhaba hayat, yaşasın hayat, çok mutluyum" paylaşımı bunları söylemedi, yazmadı ama fotoğraf, Çok videoda belliydi. çok belliydi. Ne düşünüyorsun oyuncu Pelin Karahan'ın boşandıktan Ben şeyi kısa bir çok süre sonra? seviyorum. Şunu da sorayım, Kadın şunu da sorayım, yani boşandığı adama nazire mi yaptı sence? Evet, ben kadın gözüyle, kendi hislerimle söyleyeceğim bana göre. Ben bir kere şunu çok seviyorum. Biz terk ettik mi, ayrıldık mı, boşandık mı acayip böyle içimize bir enerji doğuyor. Ondan sonra, hani, böyle kadın çok güçlü ya. Kadın doğuruyor, büyütüyor, yediriyor, içiriyor. Hayatın her alanında çok güçlü. Ayrılınca da bu ayrılık çünkü kadın çok zor ayrılır. Onu eminim ki 5 sene önceden Pelin tasarlamıştır, şans vermiştir, artık dibini görmüştür ve bitirmiştir. Onu bitirdiği için çok bir anda ayağa kalkıyor. O ayağa kalkma anındaki gücünü, enerjisini tüm kadınların çok seviyorum ben. Parası olan kadın da ayağa kalkıyor, parası olmayan kadın da ayağa kalkıyor. Bir kadına bakıyorsun 3 çocukla yapayalnız kalmış, para yok, ev yok, o yok. O kadın o imkansızlıklar içerisinde gerçekten böyle içine bir şey giriyor ejderha gibi ve ayağa kalkıyor. Şimdi diyecekler ki hani Pelin Karahan'da para var gitti de tekneye bindi de. Hayır bunu normal dar gelirli bir insan çok zorlanarak yapıyor ama yapıyor. O yüzden hani bir şey olmuyorsa olmuyordur. Boşanmak da bir yolun sonu değil. Ama ben bu kadınlardaki ayrılıktan sonraki gücü çok seviyorum, çok takdir ediyorum. Ben de öyleyim. Hiç yani milyonlarca kez küllerimden doğabilirim. O yüzden benim çok hoşuma gitti görüntüler. Orada da evet senin dediğin gibi bir nazire vardır. Çünkü biz kadınlar defteri kapatırız ama sayfaları bir arada bir çeviririz. O en muhteşem halimizi göstermek isteriz. Yıkılmadım, güçlüyüm, ayaktayım, bak su gibiyim. Bu güzelliği gör, ne kaçırdığını gör falan. Bu mesajları hepimiz veririz. Öyle bir mesajdır diye düşünüyorum. Bu arada da erkekler pek toplanamıyor ayrılıktan sonra. İşte onlar gidiyorlar çapkınlık yapıyorlar 50 tane 100 tane falan filan ama adam bir daha toplanamıyor ya da çok geç toplanıyor sonradan. Sen ne düşünüyorsun? Yani,
Kadınların hakikaten bu gücüne hayranım. Hele ki, kadının biraz ayakları yere basıyorsa, ekonomik özgürlüğünü eline aldıysa zaten onu tutamazsın. Hiçbir türlü tutamazsın. Ne mutsuz olduğu evinde tutabilirsin, o mutsuzluğun içinde. Sabreder yuvasını kurtarmak için. Dişi çünkü çok önemli. Dişi olmak, anne olmak. Çok sabreder, çok sabreder ama ondan sonra, kesip atar. Pelin Karahan da bunu yapmış. Bak Pelin Karahan diyor ki, Bloomberg kanalında, kavga ettiği zaman önce dişlerini sıktığını, çok sabrettiğini, yutkunduğunu, başka tarafa baktığını, ancak, karşısındaki kişinin ki bu kocası, boşandığı kocasını kastediyor, sürdürdüğü takdirde, bu geçimsizliği, bu kavgayı sürdürdüğü, huzursuzluğu sürdürdüğü takdirde çok büyük tepki verdiğini Pelin Karahan, çok büyük tepki gösterdiğini, yani adeta cinnet geçirecek kadar büyük patladığını düşünebiliyor musun? Böyle lacivert gözlü, baby face, güzel yüzlü bir hanım Pelin Karahan. Hiç onu böyle cinnet geçirecek, karşısındaki adamı yıkacak, o anda korkutacak kadar büyük bir şiddetle patlayacağını ikili kavgada düşünebiliyor musun? Ama bunu yapmayacaksın kadına. Kadını o haddeye getirmeyeceksin. Evet. 2 tane çocuğun annesi senin o ya. Sarıp sarmalaman lazım. 2 tane çocuk. Sarmalamıyorlar işte. Yani mesela o kadar güzel bir kız ki Pelin. O Evet, kadar güzel yani onun evlendiği dönemde o zamanda 10 yıl önce sorsalardı Türkiye'deki bütün erkeklere bayılıyorlardı ki keza şimdi de öyle yani herhangi bir şey olmuş değil güzelliğine. evet, Her erkeğin birlikte olmak isteyebileceği güzellikte şahane bir kadın. Bir de huyu suyu da çok güzeldir Pelin'in. Çok dünya öyle. tatlısı, çok efendi bir kızdır. Ne bileyim yazık olmuş yani. Keşke sonsuza dek sürseydi ama olmayan bir şeyin de bitmesini ben her zaman daha faydalı buluyorum. Çocuk için de, kadın için de, erkek için de. Kavga en kötü şey çünkü kavgayla insanlar birbirlerini yememeli. Çok haklısın. O, Venedik'te, aynı zamanda bir işbirliği, Hı hı. anlaşması için gitmiş oraya. Alem Dergisi'nde kapak olacak bir markayla işbirliği. Alem Dergisi de işin içinde. Orada röportaj yapılıyor, çekimler yapılıyor ve aynı zamanda onun için bir, dinlenme, bir tatil oluyor Venedik. Ve, işin, tuhaf tarafı, kadıncağız boşandıktan sonra böyle bir seyahate çıktığı için ve bu videoyu çektirdiği için, bu pozları verdiği için sosyal medyada çok da eleştiren de oldu onu. Yani, Allah, üf. işin Yani tuhaf ben tarafı. şunu hiç anlamıyorum. Yani insanlar oturdukları yerlerden herkesi eleştiriyorlar, herkesi. Ya kardeşim sana ne? Senin yani onun ayakkabısını giyip ona öyle yorum yapman lazım. Öyle bir söz var ya, onun ayakkabılarını giymeden bir şey söyleyemezsin. Şimdi ne yaşadı, ne etti, ne gördü, ne çekti, neye üzüldü, neye üzülmedi, neye sevindi. Yani o an öyle gitmek istedi, orada olmak istedi. Sana ne? Sana ne yani? Sana ne? Gerçekten artık bu sosyal medya böyle bir linç kampanyası haline geldi. Herkes her şeyi eleştiriyor. Bunun üstüne biraz önce bir yazı gördüm. Beyefendi ya da hanımefendiydi tam okuyamadım. Demiş ki mesela sen niye orada yayın yapıyorsun? Ben niye burada? Mesela o kadar şey ki bu eleştiriler acayip. Niye biliyor musunuz? Burası bir residence. Bütün gökten yere kadar cam. Camın bütün o şimdi güneş açtığı için kışın normal yapıyorduk biliyorsun arkamda Boğaziçi Köprüsü Evet, vardı. Karanlıkta kapalı havada bir sıkıntı olmuyor. Niye demiş bu kadın koridora oturuyor? Çünkü oradan deli gibi ışık patlıyor. Işık patlayınca da suratım kötü görünüyor yani. Hani hayatta her şeyin bir sebebi var, bir şeyi var. Hani orada insanlara batan, onları rahatsız eden nedir bilmiyorum yani. Bu sosyal medya çok enteresan bir şey. Hepimiz kusur arıyoruz, hata arıyoruz. İçeriye, güzelliğine, iyi tarafına hiç bakmıyoruz. Mesela kimse bakıp ne kadar güzel bir renk pembe demiyor. Ama diyor ki işte orası koridor, orası bilmem ne, onun kaşı böyle, gözü böyle falan. Bunu yapmayalım birbirimize ya. Valla birbirimizi sevmeye çalışalım. Birbirimizi iyi görmeye çalışalım. Eleştirmeyelim herkes için. Ünlülere mesela çok eleştiri var. çok. İnanılmaz. Onlar da bir annenin babanın evladı. Onlar da hani para olunca hiçbir sıkıntı yok sanıyorlar.
Paraları var diye onlara ağzına geleni söylüyorlar. Öyle değil. Onlar da acı çekiyor. Çoğu bizim eşimiz, dostumuz biliyorsun. Hiç hayatınızda ummayacağınız kadar üzülüyorlar. Hani para her şeyi çözmüyor bir noktada. O yüzden bir eleştiri yaparken kalp kırmamaya ve onun arkasındaki sebebi görmeye dikkat edelim diye düşünüyorum ben. Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Kerem Bürsin, Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminde oynayacak ya Pınar Deniz'le ve Pınar Deniz'le ikisi Kerem Bürsin de başrol zannediyorduk. Kerem Bürsin geçen gün bundan 3 gün önce kendisine sorulduğunda Pınar Deniz'le ilk kez oynayacaksınız ne düşünüyorsunuz diye. Bu filmin yıldızı Pınar Hanım, starı o demişti. Ay Eee, ne tatlı. Çok tatlı ve Pınar Deniz de ona teşekkür etti. Pınar Deniz'e de bir gün sonra Nişantaşı'nda rastlayınca söylediler muhabirler. Ya dedi çok tatlı dedi. Hakikaten senin gibi söyledi. Çok tatlı dedi Kerem Bey dedi. Teşekkür ederim dedi. Dün de Kerem Bürsin yine bu film sorulunca kendisine ben filmin küçük bir parçasıyım dedi. Küçük bir rolü olduğunu kastederek. Ancak yeni akım yeni bir sinema filmi hazırlığındayım dedi. Yeni akım demesi de yani bütün sinemalarda gösterilecek bu Pınar Deniz'le oynayacağı film festival filmi. Yine Cannes Film Festivali gibi büyük bir festivalde gösterilecek. Şunu sormak istiyorum sana. Kerem Bürsin o kadar ön planda değil. İşte dizilerde reyting sağlayamıyor oynadığı diziler. Filmler öyle pek gişe yapmıyor ama sürekli, bir faaliyet halinde. Teklifler devamlı geliyor, devamlı çalışıyor. En büyük reklam kampanyasında oynadı biliyorsun Hı Turkcell'in hı. 5G kampanyasının lokomotifi. Ne düşünüyorsun Kerem Bürsin hakkında? Ben bir kere çok seviyorum. O linç kampanyasından bahsetmiştik. Mesela Kerem Bürsin'le de ilgili. Çocuğun ana dili İngilizce ve birkaç dil daha biliyor. Yani çocuk ilkokuldan beri hep bu dillerle büyümüş. Türkçeyi belirli bir yaşta öğrenmiş. O yüzden hep yani İngiliz aksanı ve Amerikan aksanı da hep a durduğu için mesela o da çok eleştiriliyor. Evet, İnanılmaz donanımlı, muhteşem bir oyuncu Kerem Bürsin. Çok kaliteli, kendinde birçok donanım var. Bence her diziye çok yakışıyor ama Türk izleyicisi nedense onun olduğu dizilerde birkaç dizi hariç pek reyting getirmiyor. Bu neden böyle bilmiyorum. Herhalde biraz daha Avrupâi tip. Hani bizler biraz daha böyle kara kaşlı, kara gözlü, büyük kaşları olan, ondan sonra kara kara, oyuncuları daha çok seviyoruz ya da izleyici öyle seviyor diye düşünüyorum. Hani Türklerde hep bir esmer hayranlığı var. vesaire var ya, Kerem Bürsin daha Avrupâi bir tip. O Avrupâi tipiyle tam böyle bir cuk oturduğu bir proje olmadı ama olacaktır diye düşünüyorum. Kıvanç da öyle mesela. Kıvanç da yıllarca bekledi. Cuk işlerde oturdu ve ondan sonra yolunu buldu. Kerem Bürsin de bulacaktır diye düşünüyorum. Ama çok beyefendi, bayılıyorum ben ona. Benim bir adamda en sevdiğim şey nezaket, nezaket, nezaket. İnanılmaz nazik, zarafet dolu bir adam. Yani nazik olmak, kibar olmak o kadar önemli ki, değil Çok, mi? Yani, çok. sana bir değer katıyor Evet, aslında. Eee, peki, şimdi bu Delikanlı dizisi dün akşam yayınlandı. Ne yazık ki reytingi yükselmedi. Yine 3 civarında. Hatta, yani çok az da olsa her 3 şeyde birden, eee, eksildi. Totalde de, AB'de de, ABC'de de küçük küçük, minik minik yine düşüş yaşadı, ve bugün bir toplantı yapıldığı konuşuluyor yapımcıyla Show TV'nin. Dizinin akıbetiyle ilgili bir söylenti yayıldı. 8. bölümde kaldırılacak diye. Yani 5. bölüm yayınlandı bildiğim kadarıyla. Eee, Mert Ramazan Demir için büyük bir şanssızlık değil mi bu? Ne evet. diyorsun? Evet, biz böyle çok minik minik bundan bahsetmiştik hatırlarsan. Ben de aynı şekilde söylemiştim. Hani gördüğüm fragmanlardan
dizinin çok da böyle Afra'yla yakaladığı tılsım gibi olmayacağını ikimiz de belirtmiştik. Gerçekten de öyle oldu. Evet, çok üzücü. Sektör adına, sektör çalışanları adına birçok emekçi var. Hikâye de çok yakalamadı ve ikisi çok match olmadı, kadın oyuncuyla birlikte. Yani Mert'in yanına başka bir kadın ki o oyuncuya bayılırım ben. Kızda hiçbir sıkıntı yok. Melih Muhteşem ötesi. Evet. evet. Muhteşem ötesi ama o ikisi değildi yani ya da Afra'yla Mert'i çok gözümüz alıştı. Çok inanılmaz yakıştılar. Bu da bir sıkıntıdır biliyorsun. Acayip iyi partner, birbirine çok uyumlu 2 partner olduğunda bir daha herkes o kudrette, o güçte bir partner bekler. Bu böyle olmadı. Üzücü tabii. Yani bence de çok uzun sürmez diye düşünüyorum. Senaryoda ben hep iş yaparken baktığım için dizilere, hani, beni böyle bir tutup, "Ya, bir dakika bu sahnede de ne olacak? Bu hikâye de nasıl wow bir hikâye?" dediğim hiçbir şey olmadı. İşte, bulaşığı yıkarken, yazıyı yazarken, öteki odalara bir şeyler taşırken falan hep göz ucuyla izlemek zorunda olduğum için izlediğim bir dizi. Yani, umarım ivme kazanır ama ivme kazanacak bir durum yok. Hikâye çok artık ne olur senaristler, yani, bu hikâyeler bitti ya. O kadar güzel şeyler var ki. Mesela yeni sistemde sokaktaki genç kızların ilişki stilleri, erkeklerin ilişki stilleri, mesela kimse aşkı bulamıyor, aşk öldü, berbat bir haldeyiz, aşk berbat bir hale geldi, aşkın içi boşaldı. Böyle toplumda da birçok şey var, olay var. Bunlarla ilgili hani daha güncel yani bunu biz izledik ya. Yani bu senaryoyu 20 yıldır izledik yani. Değişik bir şey yok. Oyuncular yeni birisi geliyor. Kadir İnanır yaptı, Tarık Akan yaptı. Onlardan sonraki nesil yaptı. Şimdi de Mert Ramazan Demir yapıyor. Yazık yani. Mesela o çocuk çok patlamıştı o dizide Mert Ramazan Demir. Ha ona bir şey olur mu? Asla olmaz. Ama neden böyle tutmayan bir projede anılsın? Ve acaba o göremedi mi? Sen benden çok daha bu konuda deneyim sahibisin. Bunu göremedi de mi buraya girdi? İnandı mı bu proje? İnanmış olmalı ki girdi. Ama mesela ben okusam Mert Ramazan Demir'in burada tutmayacağını bilirdim. Sence? Şimdi, Mert Ramazan Demir'i çok sevenler, biz de çok seviyoruz. Bayılıyoruz. Başarılı olduğu için, bazı gerçekleri söylediği zaman kırılıyorlar ama mesela Mert Ramazan Demir'in "Ben başardım, bunu başardım." diyerek harika bir şekilde bu kadar kilo vermesi bir dizi oyuncusu için çok yanlıştı. Yani o kiloyu vermiş olması, hedeflediği süre içinde bu yaz tatilinde büyük bir ihtimalle Mallorca'da tenis okuluna devam ederken aynı zamanda, iyi de bir diyet yaptı, diyetisyenin takibiyle ve orada o sıcakta devamlı tenis oynuyor, ona göre beslendi ve o kiloları verdi. Fakat yakışmadığını ekranda, dizide Mert Ramazan Demir'i izlerken görüyoruz. Avurtları adeta böyle düzleşmiş, çökmüş demeyeceğim, ama böyle çökmeye doğru, yani yüzü incelmiş, vücudu incelmiş, böyle hafif hafif, bir 10 kilo filan zayıfladı. 12 kilo filan belki daha fazla zayıfladı. Hafif böyle bir toplu yanaklarla filan daha böyle bir fotojenikti Mert Ramazan Demir. Mukayese edin, fotoğrafları yan yana koyun, Yalı Çapkını'ndaki fotoğraflarıyla. Güzelliği gitti, çekildi, geriye çekildi. Bu o kadar önemli ki, o kadar önemli. Bir bakışta, mesela insanı yakalar o yakışıklılık, biliyorsun, ekranda. Bir bakışta kalırsın. Diziyle alakalı olmasa da o yakışıklı suratı görmeye devam etmek için izlersin, devam et. Ama yani burada saç stili filan da değişince böyle bir sıradan bir insan görünümüne, bir genç görünümüne büründü. O da ona puan kaybetti benim görüşümce. Senaryo kötüydü. Ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun her dizinin altına imza atıp aralarındaki sözleşme beni ilgilendirmez. Eee, Kadıncağız bir psikiyatrist, profesör. Hastalarının hikâyelerini anlatıyor. Birebir anlatmıyorum diyor ama istediği kadar öyle desin. İnsanlara itici geçiyor bu. Herkese itici bir şekilde geçiyor. Oraya bu gerçek hayat hikâyesidir filan diye yazmakla sen insanlara bunun gerçek hayat hikâyesi olduğunu inandırdığını zannediyorsun ama bak diyor ki şimdi, Arzu,
Yılların televizyoncusu. Kadir İnanır senaryoları, filmleri senaryo, Tarık Akan filmleri senaryoları. Sen bunu söyledin, hemen bir düşündüm. Ya haklısın kardeşim. 50 sene, 60 sene evvel Yeşilçam'da çekilen senaryoların bir benzeri Evet, şimdi bu. yani. Bir benzeri. Şiştik, yeter. Yeter Yani yani. istediğiniz kadar orada profesör, psikiyatri profesörü senarist olmuş, hikaye sahibi olmuş. İstediği kadar masal anlatsın. İnandırıcı değil. İnandırıcı olan nedir? Reyting'tir. Reytingi çakarsın, biz deriz ki vay canına ya ne güzel hikaye bulmuşlar deriz ama diyemiyoruz. Evet, Diyemiyoruz çünkü kopya. Araya mafyayı da sokuyorsunuz, çatışmaları da sokuyorsunuz. O Mina'yla yakışıyor mu Yusuf'un onu kendisine eş olarak istemesi falan, gitmesi oraya? Yusuf'a bulamadınız mı bir kadın ya? Yaşı yaşına, boyu boyuna, fiziği fiziğine uygun. Duruşu bile kızın ortaokul talebesi gibi duruyor yani. Yüzü baktığın zaman aile içinde, ailesinin arasında en küçük kız ortaokul talebesi, ailenin ortaokul talebesi evladı gibi duruyor orada. Olmuyor mu evet, hiç evet. ya? Kimden Mesela ben o torpilli? Kimden pardon torpilli? şeyi Nasıl çektiniz, aldınız, kasta? Kimin torpili bilmiyorum yani. Yok, şunu bak, yanlış anlamasınlar. İyi oyuncu olabilir, daha da iyi oyuncu şahane bir olacak. oyuncu. Gelecekte daha da iyi oyuncu olacak. Ama Mert'le olmuyor yani. Bu senaryoda rolün insanı değil. Ya, bizim izleyici olarak sevmemiz ve tutmamız gerekiyor ve ben Mert Ramazan Demir'i o hikâyeye ilk bakarken o kız onu terk etti, ötekiyle evlendi. Tamam dedim, bunun bir kardeşi vardır, bu da onu alacak falan filan dedim. Yani zaten hepimiz tahmin edebiliyoruz yani. Bunun için cin olmaya, zeki olmaya gerek yok. İşte dedim bu böyle olacak, bu hepsini izliyoruz. Ben bildiğim, 30 senedir bildiğim, gördüğüm ezbere değişik senaryolarını aynı bir daha niye göreyim? Niye Tabii, izleyeyim? Ne beni tutacak? Mert Demir'in yakışıklılığı ve iyi oyunculuğu tutmuyor. Şahane bir oyuncu, inanılmaz yakışıklı bir adam. Dehşet ötesi yani bütün kızların bayıldığı yakışıklılıkta ama tutmuyor. Tutmuyor yani. tutmuyor. Yani, senaryodan kaynaklanıyor ve kastan kaynaklanıyor. Mert'in bir kabahati varsa bu kadar fazla zayıflaması, bunları iyi ayarlaması lazım. Yani, "Ben oldum." Dememesi lazım ve ayakları yerden kesilmemesi lazım. Mert benim oğlum Mert'ten çok çok daha büyük. 49 yaşında oğlum var benim, büyük oğlum. Mert evladım 28-29 yaşında. Benim yarı yaşımdan daha küçük. Ben bunları söylüyorum diye alınmaması lazım. Eee, Sen, dünyanın parasını kazanmış olabilirsin 3 senede. Çok zenginleşmiş olabilirsin. Altında arabalar, kızlar devamlı arıyor. DM'inde 1000 tane kız mesajı. Bunlar olabilir. Mallorca'da kimse yapamaz. Dünyanın en pahalı, adalarından, tatil yerlerinden biri. 1 ay, 1,5 ay Avrupa'nın en iyi tenis okullarından birinde, 1 ay kamp yapıyorsun. Bunu verebilecek güçtesin. Ama ayakların yerden kesilmeyecek. Ben oldum demeyeceksin. Bütün bunların içinde ben oldum, tamam sen baktıysan, okeylediysen, neydi menajerin adı? Sen okeylediysen benden de okey diye senaryoyu okeyleyip böyle oynarsan, işte, yani, büyük bir şokla da karşılaşabilirsin. O kastı nasıl onayladı mesela? Evet, O evet. kastı nasıl onayladı? O senaryoyu nasıl okeyledi, onayladı? Herhâlde taksi şoförü olmak ona çok cazip geldi. Evet, Dizi evet, öyle evet. başladı ya. O da O yani o hemen fakir 5 dakika mahalle. oldu, bitti. Evet, fakir mahallede, işte, o taksi şoförü filan. Dediğin gibi ya, bir bölümde bitti o hikâyede. 5 Bir dakika bölümde. sonra taksiciydi, 5 dakika sonra zengin oldu. Evet, Onu bitti da ya. sindiremedik. Ya, o versene o Gecekondu taksici hikâyesini 8 bölüm, 2 ay, 3 ay ver. Ya, 1'inci bölüm biterken kadını yatağa attı o adam. Kadın yata girdi artık. O yatın kadını oldu zaten. Oradan konağa geçti filan. Yani Melis Sezen karakteri. Hı Bu kadar hı. çabuk insanların üzerine niye bütün senaryoyu boca ediyorsunuz? Ama Afra Saraçoğlu çok güzel gidiyor. Evet, evet, Afra evet, Saraçoğlu. inanılmaz. Ben biraz önceki mevzuya bir şey söyleyeceğim. O mevzu geçmeden. İnşallah benim için de 3-4 ay içinde çok zayıfladı, hiç yakışmadı derler. Bir 5 kilo aldım. Onu geçemeyeceğim.
Çok sinirim bozuk, sürekli canım tatlı istiyor. Ye, Benim ye, ye. moralim bozukken hep tatlı yerim. Ye, Veya ye, şu ye. an mesela bu akşam hiçbir şey almadım, tatlı ne yiyeceğim diye böyle kıvranıp duruyorum, bakıyorum. İnşallah bana da hiç yakışmadı bu kıza kilo vermek derler. Canım benim. Afra Saraçoğlu, Abi dizisi çok çok iyi gidiyor. Reytinglerde de oyunculuğuyla da, son derece başarılı Afra Saraçoğlu ve onun dijitalde oynadığı, Pera dizisi de yakında, ekranlara gelecek Disney Plus'ta. Disney Plus telefon çaldı, pardon. Geliyor mu sesim? Anladım. Eee, Afra Saraçoğlu'nun Disney Plus'taki dizisi de başlayacak. Hep soruyorlar, takipçiler, Pera dizisi ne zaman başlayacak diye. Galiba bayramdan sonra yayınlanacak. Afra'nın başarısını nasıl buluyorsun? Dizinin başarısını nasıl Çok buluyorsun? başarılı, çok yakıştı, çok güzel oldu. Orada da çok eleştiriler vardı, olur mu olmaz mı diye ama oldurdular. Hani bir Olur takım mu? izleyici, çok yaşlı bulmuştu Kenan İmirzalıoğlu'nu. İkisini yani yaşlı değildi aslında, yanlış olur. Çok yakışıklı bir adam için o cümleyi kullanmak. Afra'ya göre yaşlı bulmuşlardı. No'ya bas. Yine telefon geldi, kusura bakmayın. Unutmuşum şeyi kapatmayı. Hı hı. Evet, dediğin gibi ama, İii, ikisi arasındaki o yaş farkı senaryonun Evet. iyi yazılması sayesinde Senaryo gündemden çok düştü. güçlü, hikâye Gündemden çok güzel. Dediğim gibi, hani, Kenan gibi bir adama yaşlı demek istemem. Her zaman çok yakışıklı ve çok yaşının adamı da izleyici çok eleştirmişti. İşte, Kenan İmirzalıoğlu 52 yaşında, Afra bu kadar yaşında falan diye. Ama güzel oturttular. Hikâye güzel, izletiyor, izleniyor. Gayet güzel, başarılı reytingleri. Canım Arzu, çok teşekkür ederim yayınıma katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Renk Seni kattın. görmek çok güzel. Sağ ol canım benim, eksik olma. Her şey çok iyiydi. İnşallah yine görüşeceğiz. Senden rica İzleyen ediyorum. izleyen herkese teşekkürler. Birkaç kişi teşekkürler yazmışlar, cevap veremedim. Herkese teşekkür ediyoruz. Sevgiler, sevgiler dostlar. Peki, Görüşürüz. görüşmek üzere.